Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fevzi Aras. Tavşanın İzinde kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle Kopaylar neden ısrarla yanlış yönü tercih eder? Neden ısrarla yanlış yöne gider? Biraz bunun üzerine konuşacağız. Biraz bilimsel, biraz tecrübelerimizden faydalanarak bu konuyu ele almak istedim. Bundan sonrasında da birkaç farklı daha derin konularda videolarımız olacak. Üzerine konuşalım. Eğer sizin de bu tarz kopaylarınız varsa, bu tarz yanlış yöne ısrar eden kopaylarınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Üzerine konuşabiliriz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi tavşan soyası neden karışır? E, Bunu genel olarak ele alalım. Sezon ortası olarak ele alalım. Yani sezon başı, işte sezon sonu, zemeri ayı vesaire vesaire gibi istisnai durumlar var. Genel olarak konuşalım. Şimdi tavşanın bir gece soyası vardır. Gece izi. Bir de sabah, yani sabah dolaştı yatağa yakın olan soya yatak izi vardır. Bir de yatak vardır. Şimdi Kopay burnuna gelen bu kokudan tavşanın buradan ne zaman geçtiğini anlamaya çalışır. Burası önemli. Yeni başlayan Kopaylar bu ayrımı yapamaz ve soyada takılırlar. Peki Kopay'ın burnu ve zihni nasıl çalışır? Şimdi Kopay kokuya girdiğinde burnuna gelen koku eşit derecede taze ise, yani Kopay yatağa yaklaşmadan tavşan kaydıysa, iki taraftaki koku da taze olur. Kopay burada bir seçim yapmak zorundadır. İki kokudan birini seçmek zorundadır. Birinci zorlama burada başlar. Kopay iki kokudan birini seçer. Ama bu seçtiği koku her zaman doğru koku olmayabilir. Zaten Kopay yatağa yaklaşmadan kayan tavşanı çoğu Kopay kolay kolay toparlayamaz. Diyelim ki bunlar yaşanmadı. Kopay tavşanı burunladı, kaçırdı. 10 dakika sonra, 15 dakika sonra, 20 dakika sonra bu süreler değişebilir. Meranın durumuna göre, e, ayın durumuna göre, havanın durumuna göre. Tavşan iz katladı. Bu iz katlama oyun konusuna sonra da geleceğiz. Başka bir videoda ele alacağız. Tavşan çember atar ya da iz katlar ya da oyun yapar. Tavşan çember atıp çoğu zaman köpeği izler. Köpeği yanına sokar. Popeye bu iz katlamayı anlamazsa, yani tavşanın eski izine girdiğini fark etmezse, Popeye'ya ikinci izde taze gelir. İkinci zorlama burada başlar. Popeye zorlar, çözemezse yanlış yöne gider. Peki ekseriyetle hangi köpekler bu hataya düşer? 1. Genç ve tecrübesiz köpekler. 2. Fazla inatçı ve dominant karakterli köpekler. 3. Heyecanlı köpekler, yani fazla heyecanlı köpekler. 4. Burnuna çok güvenen, koku alma duyusu çok güçlü ama yön tayini zayıf köpekler. İyi burun her zaman doğru yönü bulmaz arkadaşlar. Akıl, zeka ve tecrübeyle birlikte çalışması gerekiyor. Çok iyi burun demek çok iyi köpek anlamına gelmez. Peki biz avcılar olarak bu durumda ne yapmalıyız? Cevap hiçbir şey. Hiçbir şey yapmamalıyız. Sessiz kalmalıyız. Çünkü köpeğe o anda müdahale etmek, bazıları günü kurtarmak için köpeğini çağırıp tavşanın gittiği yönü gördüyse o ize sokmak ister. O an günü kurtarabilir. Bunu bir yaparsınız, iki yaparsınız. Sonrasında köpeğin onu görmediğiniz bir merada böyle bir puskuna ya da e, ters yöne düştüğünde sizi arar arkadaşlar. Ne yapmalıyız? Sessiz kalıp hiç müdahale etmeyip köpeğin yavaş yavaş bu işi çözmesini
sabırla beklememiz lazım. Unutmayalım ki köpeğin yanlış yönü zorlaması bir hata değil, aksine onun adına bir öğrenme sürecidir. Siz ona ne kadar doğru rehberlik ederseniz o kadar iyi, o kadar avcı, o kadar uzun kovucu bir ırk elde etmiş olursunuz diyerek Tavşanın İzinde kanalından herkese rastgele.